Paradokslar, mantık ve düşünce deneyleri alanında ilgi çekici ve düşündürücü fenomenlerdir. Paradokslar, görünürde çelişkili veya mantık dışı gibi görünen ifadeler veya durumlar içeren düşünce yapılarıdır. Bu yazıda paradoksun kökenleri, anlamı, tarihi ve bazı örneklerini ele alacağız. Paradoks kelimesi, Yunanca paradoion kelimesinden gelir, karşıt bir düşünce veya çelişkili ifade anlamına gelir. Paradoks, herhangi bir konuda doğru olan gibi görünen ancak çelişkili bir sonuca ulaşan bir ifade veya durumu ifade eder. Paradoksun amacı, insanları düşünmeye ve sıra dışı sonuçlara ulaşmaya teşvik etmektir. Paradoks kavramının kökeni, antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Zenon'un paradoksları, antik Yunan matematikçi Zeno of Elea tarafından ortaya atılan en ünlü paradoks örneklerindendir. Zeno, hareketin varoluğunu ve sonsuzluğunu sorgulamak için paradokslu argümanlar kullanmıştır. Örneğin, aşılıklar paradoksu, inde, hareketin kesintisiz bir şekilde devam etmesi durumunda bir okun hedefine varması mümkün değildir. Paradoks kavramı, tarih boyunca filozoflar, matematikçiler, fizikçiler ve diğer bilim insanları tarafından keşfedilmiş ve tartışılmıştır. İngiliz filozof Bertrand Russell, paradoksların felsefe için önemli olduğunu söylemiştir. Paradokslar, düşünce süreçlerimizi zorlamak ve varsayımlarımızı sorgulamak için kullanılabilecek etkili araçlardır. Paradokslar, genellikle mantık ve matematik alanında ortaya çıkar. Örneğin, Epimenides paradoksu, inde, Kıbrıslı Epimenides adlı bir şairin, "Tüm Kıbrıslılar yalancıdır" ifadesi vardır. Bu ifade, hem kendisiyle çelişir hem de mantıksal bir açmaz yaratır. Başka bir ünlü paradoks örneği, "yalandır" ifadesidir. Eğer bir kişi, "şu an yalan söylüyorum" derse, bu ifade hem doğru hem de yanlış olacaktır. Paradokslar, sadece mantık ve matematik alanında değil, aynı zamanda felsefe, fizik, dil bilim ve diğer birçok disiplinde de karşımıza çıkar. Bu paradoksların bazıları çözülebilirken, bazıları hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Paradokslar, insan düşüncesinin sınırlarını keşfetmek ve farklı bakış açılarını anlamak için önemli bir role sahiptir. Paradoksların tarih boyunca etkili bir şekilde kullanıldığı bir alanda edebiyattır. Edebiyat eserlerinde, yazarlar sık sık karakterlerin çelişkili durumlarla karşı karşıya gelmesini sağlarlar. Bu, okuyucunun düşünmeye ve farklı yönlerden bakmaya teşvik eder. Örneğin, Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı eserinde, baş karakter Gregor Samsa bir böceğe dönüşür. Bu durum, sıra dışı ve çelişkili bir durum yaratır ve okuyucuyu düşünmeye yönlendirir. Paradoksların tarihi ve önemi göz önüne alındığında, bu fenomenin farklı disiplinlerde ve kültürlerde nasıl ele alındığını incelemek önemlidir. Örneğin, Çin felsefesinde Taoist paradokslar vardır. Taizm, çelişkileri kabul etmeyi ve zıtlıkları dengelemeyi savunur. Bu paradokslar, doğanın döngüselliği ve uyumu üzerine düşünmeyi teşvik eder. Paradokslar, bilimsel keşiflerde ve ilerlemelerde de önemli bir rol oynamıştır. Bilim adamları, çelişkili durumlarla karşılaştıklarında, paradoksları çözme çabasıyla yeni bilgiler elde etmişlerdir. Paradokslar, bilimin sınırlarını keşfetmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Sonuç olarak, paradokslar, mantık, felsefe, matematik, fizik ve diğer birçok disiplinde ilgi çekici bir fenomendir. Kökenleri antik Yunan'a dayanır ve tarih boyunca farklı şekillerde incelenmiş ve tartışılmıştır. Paradokslar, düşünce süreçlerimizi zorlamak, sıra dışı sonuçlara ulaşmak ve farklı bakış açılarını keşfetmek için etkili bir araç olarak hizmet eder. Paradoksların yanı sıra, paradoksları çözmeye çalışan farklı yaklaşımlar da vardır. Bu yaklaşımlar, paradoksların doğasını anlamak ve çözüm bulmak için kullanılan farklı stratejileri içerir. Bazı paradokslar, matematiksel veya mantıksal hatalardan kaynaklanırken, bazıları dilin veya kavramsal çerçevenin sınırlamalarından kaynaklanır. Paradoksların çözümü, bazen yeni bir bakış açısı veya paradigma değişikliği gerektirebilir. Paradoksların felsefi boyutu da vardır.
Felsefeciler, paradoksları ele alarak gerçeklik, bilgi, dil ve varoluş gibi temel kavramları sorgulamışlardır. Örneğin, Sorites paradoksu adı verilen paradoks, bir nesnenin tek bir tane daha eklenmesiyle ne zaman bir kategoriden diğerine geçtiğini sorgular. Bu paradoks, nesnelerin tanımlarının sınırlarını ve belirsizlikleri tartışır. Paradoksların zaman içinde evrimi ve değişimi de ilginç bir konudur. Yeni paradokslar ortaya çıkarken, bazı eski paradokslar çözülebilir veya farklı bir ışık altında yeniden yorumlanabilir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, yeni bilgi ve anlayışlar paradoksları ele alma ve çözme becerimizi geliştirebilir. Paradoksların insan düşüncesine olan etkisi büyüktür. Paradokslar, sadece entelektüel zorluklar sunmakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini de teşvik eder. Paradokslar, varsayımlarımızı, inançlarımızı ve kabul ettiğimiz gerçekleri sorgulamamızı sağlar. Bu da bizi daha geniş bir perspektife açar ve yeni keşifler yapmamıza olanak tanır. Paradoksların güzelliği, sorgulama ve düşünme sürecimizi zenginleştirmesi ve derinleştirmesidir. Mantık dışı gibi görünen durumlar veya ifadeler, aslında doğru bir anlayışı ortaya çıkarmak için bize meydan okur. Paradoksların çözülmesi, bazen zaman alabilir ve birden fazla yaklaşım gerektirebilir. Ancak, paradoksların çözülmesiyle birlikte, yeni bilgi ve anlayışlar elde ederek düşünce dünyamızı genişletebiliriz. Sonuç olarak, paradokslar düşüncenin sınırlarını zorlayan ve çelişkili durumlar içeren fenomenlerdir. Kökenleri Antik Yunan'a dayanırken, bugün farklı disiplinlerde incelenmekte ve tartışılmaktadır. Paradokslar, matematik, mantık, felsefe ve diğer birçok alanda ilgi çekici sorunlar sunar. Paradokslar, düşünce süreçlerimizi zenginleştirir, yaratıcı düşünmeyi teşvik eder ve yeni keşiflere yol açar. Paradokslar, insan düşüncesinin önemli bir bileşenidir ve sorgulama, analiz ve çözme becerilerimizi geliştirir.